Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu güzel çantayı öreceğiz. Şöyle hemen detaylarını göstermek istiyorum. Bu çantanın bence en güzel tarafı kuş gibi hafif bir çanta olması. Sadece 200 gram. Bakın yanlış duymadınız. Şu koca çantaya sadece 200 gram ip kullandım. Yani o kadar hafif ki böyle hiç sizi yormayacak, şıklığınıza şıklık katacak ve aynı zamanda o filenin modası geçmez ve her şeye yakışan tarzı sizinle birlikte olacak her gün. Kolunuzdan çünkü çıkarmak istemeyeceksiniz bu çantayı diyebilirim. Ben çok severek ördüm. Umarım siz de bu çantayı beğenip benimle örersiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup yorumlarınızda beğenilerinizle destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Zil butonu da aktif hale getirirseniz yaptığım çantalardan haberdar olursunuz diyorum. Bakın şöyle gerçekten kesimi duruşu çok güzel oldu ve şunu söyleyeyim. Yani videoyu size yetiştirmek adına inanın daha ütüsünü bile yapmadım. Yani bu çantada ütü bile yok. Zaten içinde detaylarında da verdim. Milano rafi kesinlikle ve kesinlikle kalın bezde ve çok az basıyoruz. Yani sadece pürüzsüz hale getirecek kadar daha fazla zaten ütü yapmıyoruz. Ama bu çanta öyle bir çanta ki biliyorsunuz daha önce ben makromesini yapmıştım. Çok beğenmiştiniz. Bunu örnek olsun diye size bu iple de farklı bir iple göstermek istedim. Aynı boyutlarda oldu. Gerçekten çok çok sevdiğim bir model oldu bu benim. Tamamen kendi elimden çıkmış bir çanta. Onu söyleyebilirim. Elime aldım, filemi ördüm, kesmelerini yaptım ve gerçekten çok içime sinen bir çalışma oldu. Siz dilerseniz, rafya dilerseniz, makrome dilerseniz de kağıt ip kullanabilirsiniz. O tamamen size kalmış. Canınız hangisi ipi istiyorsa onu kullanın. Ölçüleri zaten net bir şekilde veriyorum. Ölçülere göre hareket edin mutlaka. Siz kendi ilmek sayınızı buna göre ayarlayabilirsiniz. Ama benim gibi ince bir ip kullanırsanız o zaman aynı ölçülerde bu çantayı çıkarabilirsiniz diyorum. Haydi hemen şimdi size genel ölçülerini vereyim. İçindeki çantasını göstereyim. Bakın çok güzel bir deri çanta var. Bu çantalar çok kullanışlı. Fiyat olarak da inanın çok uygun. Alın bundan bir tane. Bütün çantalarınızın içine rahatlıkla koyarsınız. O kadar kullanışlı ve güzel, kalitesini de şimdi göstereceğim size. Evet, şimdi hemen astarın ölçüsünü vererek başlayayım. Şöyle bakın. 34 santim eni var. Boy olarak da şöyle 29 santim bir boyu var. Gerçekten çok kullanışlı. İçinde hemen göstermek istiyorum size. Bakın çok astarı da var. Ve aynı zamanda eğer bunu kese gibi büzmek isterseniz buradan takabileceğiniz deri biyeleri de var. Ben tercih etmiyorum bu şekilde. Bakın çok kullanışlı. Alın çeşit çeşit çantalarınızın içine sadece bunu taşırsınız. Böylelikle astar derdinden de kurtulursunuz. Çok da şık bir duruşu var diyebilirim. Şimdi hemen çantamın ölçülerini de vermek istiyorum size. Başlangıçta hatta bunu çıkartalım içinden öyle vereyim daha net olsun. Enimiz 42 santim. Şöyle taban ortasından itibaren boyu 35 santim. Şu askıya kadar ki bakın şu askının artık son 3 fileye düştüğü yere kadar 8 santim. Buradan sonrasına bakalım. Evet, 50 santimde buraya kadar sapımız var. Gerçekten çok kullanışlı, boyutları çok güzel. Bakın ben çıt çıt takmadım ama siz dilerseniz buraya mıknatıslı çıt çıt da takabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kuş gibi bir çanta, kolunuzdan düşmeyecek bir çanta olacak eminim. Çok hafif, çok kullanışlı. İçine dediğim gibi isterseniz kendi astarınızı kendiniz yapın, isterseniz de böyle bir astar alıp içine yerleştirin. Evet. Bakın bu şekilde. Haydi hemen vakit kaybetmeden çantamızı hemen örmeye başlayalım. Evet, başlayalım dilerseniz. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bakın nerede başladığımız, ne yaptığımız hiç belli olmayan bir tabanımız var. Çünkü bunda
Bu şekilde şöyle dikdörtgen bir taban hazırlayıp yine aynı kendi filesinden daha sonra etrafına dolaşma yöntemini tercih ettim. Şimdi bunda makrome ip kullanmıştım. İpim şu, görüyorsunuz, 200 gramlık normal ince, her yerde bulabileceğiniz standart makromeler. Bakın, incesinden, kalın bir makrome değil. Bununla 3,5 milimetrelik tığ kullanarak ördüm ben bu çantayı. Şimdi aynı ölçüde nasıl çıkartabilirim ama başka bir ip kullanabilirim derken, şimdi Milano Raffia'nın bu ipini kullanmaya karar verdim. Tabii ki de siz istediğiniz ipi kullanmakta özgürsünüz. Siz dilerseniz kağıt iple, normal rafyalarla, isterseniz pamuk makrome ile, hiç fark etmez. Bu çantayı istediğiniz her iple örebilirsiniz. Koton iple bile örebilirsiniz. Yani bakın, şöyle örnek olarak göstereyim size. Bakın, şöyle göstereyim. Benim küçük bilgisayarım için yaptığım bir kılıf bu. Hemen aynı file görüyorsunuz. Normal, klasik, bu amigurumi ipleri diye geçen koton iplerle, Molly'nin ipini kullanmıştım ben. Bakın, onda da gayet güzel görünüyor. Yani onunla da çok rahatlıkla, koton iplerle de çok rahatlıkla bunu yapabilirsiniz. Burada bizim ihtiyacımız olan tek şey ölçü. Lütfen kendi ölçünüzü ayarlayın. Şimdi bakın, ben hemen şöyle ölçmek istiyorum size. Kaç santimlik bir tabanla başlamışım ben bu çantaya? Evet. 32 santimlik bir taban. 32, 32,5. Bakayım, şöyle bir yassılaştıralım, öyle bakalım. Havadan olmasın. Evet, 32,5 santimlik bir taban örmüşüm. 33 olur. 35'e kadar yolu var. Hiç önemli değil. Dediğim gibi şimdi ben aynı şekilde, ama ne dedim? Bu iple yapacağım. Benim kullandığım ip, bakın, Milano'nun yeni çıkan, kendi içinde şöyle hafif bir böyle, bakın görüyorsunuz. Aynı zamanda rafyanın en ince hali, bir sırma diyebileceğimiz şekilde bir gold ipi var. Zaten burada da gold yansımaları görüyorsunuz. Bakın, ip de çok daha belirgin oluyor. Bu da yine normal ekrumbi bir ip, yani krem rengi bir makrome, ama onun içine görüyorsunuz gold, altın sarısı, çok güzel görünüyor. Gerçekten o kadar açık, böyle soft, çok her şeye gidecek bir rengi var. Bunu da tavsiye ediyorum size. Aldığım yerleri açıklamalar kısmına eklerim. Videonun açıklamalar kısmında ipleri nereden tedarik ettiğimi öğrenebilirsiniz. Herhangi bir işbirliği yoktur. Sadece sizler soracağınız için sizlere dönüş yapabilmek adına bunu tercih ediyorum. 400 gram kullandım bundan. Ben 2 tane kullandım, yeterli oldu. Ancak yine de her zaman için söylüyorum, el farkı olabilir. Risk almayın. Mutlaka ipinizi biraz fazla alın. Garanti olsun. Haydi şimdi gelin şöyle örmeye başlayalım. Ben mutlaka böyle rafyalarla çalışırken bunların bir şeye geçirilmesi taraftarıyım. Rahat çalışmanız ve ipinizin sürekli bükülmemesi için. Ben bu şekilde dolak takıyorum, ama siz bunun içine işte bir kalem takıp, bir şiş takıp, mesela bir kutuya geçirip bu şekilde böyle döne döne kullanabilirsiniz. Yani illaki bu olacak diye bir şey yok, ama sizin için faydalı olur bu tarz kendiliğinden dönerek gelmesi. Bakın, bu şekilde geçiriyorum, kullanıyorum. Şimdi bu çantamızı başlangıcında çiftli zincir tekniğiyle başlıyoruz. Çiftli zincir tekniğiyle başladığımızda hiç böyle başlangıç yeri belli olmadan çantamızı örebiliyoruz. Şimdi ne kadar bırakıyorum? Göz kararı. Şöyle bir miktar ipi başlangıçta bırakıyorum. Kaç tane? Toplamda 73 tane. Bakın, bununla birebir aynısını yapıyorum. 73 tane zincirim olması gerekiyor. Şöyle çevirdim. Bakın, bir tane burktum şöyle. Bu ipi, şu elimdeki bırakmış olduğum, bakın şu bıraktığım ip, hemen bu ipi önüne geçirdim ve diğer parmağıma taktığım iple ilmek aldım, arasına bakın bu şekilde geçiriyorum. Tekrardan bu ipi taktım, ilmeğimi geçiriyorum. Ne çok sıkı
ne de çok gevşek. Normalde benim tepelerim nasılsa buradaki zincirlerim de aynı olmalı ki herhangi bir şekilde alt tabanda sarkma ya da büzülme olmasın. Bakın rahat rahat yapıyorum. Sıkmıyorum ama gevşekte bırakmıyorum. Şöyle ilmeklerimin büyüklüğünü görebilirsiniz. Bir bundan alıyorum. Bu şekilde. Bakın görüyorsunuz. Yavaş yavaş gösteriyorum. Şu. Şöyle. Bakın. Birini üstüne atıyorum. Diğeriyle. Aslında normalde zincir çekiyorum ama tek fark ne? Bunu önüne geçirdiğimde ikili bir zincir oluşturmam. Bu da o taban hattında ince zincir olduğu zaman tekrar dönüp dolaşıp oraya battığımızda ister istemez belli oluyor orası. Onun önüne geçmek için. Evet, bunu kaç kez yapıyorum? 73 kere. Ben 73 tane çekeceğim ve size bunun uzunluğunu da göstereceğim. Böylelikle siz de aynı uzunlukta zincirinizi çekebilirsiniz. Haydi ben çekip geleyim. Evet, zincirimi çektim. Tam 73 tane. Bakalım ölçelim şimdi. Evet, 34. Ölçüsü 34 gelmiş. Siz de 34 santim olacak şekilde zincirinizi çekebilirsiniz. Bakın ipimde şu kadarcık kaldı. Bunu içinden yürütmüyoruz. Neden? Çünkü içinden yürütürsek filelerde gözükür. Onu daha sonra kendimiz gizleyeceğiz. O kalsın şimdi orada. Şimdi ne yapıyorum? Bakın ipimi uzattım. Döndürdüm. Bir ilmek aldım. İçinden geçirdim ve bu şekilde bir trabzan oluşturmuş oldum. Bakın hemen bunun altına bir tane işaretleyici takayım. Bakın zaten kendisinin altında duruyor. Bu benim başlangıcım. Şimdi ne yaptım? Bir zincir çektim. Zincirlerimi biraz gevşek çekmeye çalışıyorum. Kasma yapmasın. Bunu atladım ikinciye. Bakın bu nasıl bunun tam V'sinin merkezinde duruyorsa o zaman bakın burada da önümde bir V var. Bu V'nin merkezinden giriyorum. 2 2 seferde çıkarttım. Aldım, bir zincir çektim. Bir atladım yanındakine. 2 2 bir zincir çektim. Bir atladım yanındakine. Her zaman için zincirinizi tek sayıda çekmeniz gerekiyor. File yapacağımız için tek sayıda zincirle başlamamız lazım. Yani ona göre ayarlayın. Ben 73 ile başladım. Siz isterseniz daha az, isterseniz daha çok zincirle başlarsınız ama mutlaka tek sayı olacak. Bir zincir, bir atladım yanındaki. Oldukça örmesi kolay, zevkli ve güzel püf noktalarına göre ilerlerseniz de kafesleriniz hiç kaymayacak. Dümdüz yukarı doğru çıkacak. Çünkü bu çantada bu çok önemli. Sap detayı için. Aynı zamanda yandaki ek noktamızın kaymaması için verdiğim püf noktalarına dikkat ederek örerseniz hiç sıkıntı yaşamadan çantanızı tamamlarsınız. Görüyorsunuz çok güzel tam kareler oluşturuyoruz bu sayede. Haydi gelin şimdi sıranın sonuna kadar örüp geleyim. Evet ben bitirdim. Bakın geldim. Şimdi tekrardan bir ölçelim dilerseniz. Adım adım ölçerek gidelim ki hani nasıl bir değişime uğruyor siz de görün. Şimdi dediğim gibi ben birebir aynısını olmasına gerek yok. Bir tık daha büyük yapabiliriz diye söylemiştim. Şimdi bakalım. Evet. Bakın 36 santim olmuş benimkisi. Hiç önemli değil. Bir tık daha
büyük olabilir. Evet, şimdi sıranın sonuna geldim. Şimdi ipimi uzattım, dönüyorum. Şu görmüş olduğunuz ipi parmağımla stopladım ve çevirdim. Şimdi aynı noktaya tekrardan giriyorum ve bakın bunun içinden, bunun arkasından döndürdüm ve şimdi ikisini birden çıkarttım. Böylelikle bakın yine aynı trabzan görüntüsünü devam ettirmiş oluyorum. Bir zincir çektim, tığımı doladım. Artık tepelere batmıyoruz. Şimdi tepelere batarsak ne olur? Örneğimiz sağ, sol, sağ, sol. Sürekli çubuklarımız yatar, zikzak oluşturur. Bunu istemediğimiz için nereye batacağız? Bakın şimdi. Normalde şuraya, tepesine batsaydım bakın şuradan girecektim. Ama şu altındakini de alıyoruz. Bakın tam şuradaki V'nin göbeğine girmiş oluyoruz. Bakın arkada da aynı şekilde çıktık. Bu şekilde göbeğe battığımızda filelerimiz hep üst üste olacak ve hiçbir şekilde kayma yapmayacak. Bakın yine bir zincir çektim, döndüm, geldim. Ne dedik? Şu en üstteki çizginin altında bir tane daha var bakın. Onun altına gireceğim. Şöyle göstereyim. Şu buradan girmiyorum. Onun altındaki şu düz ipin altından giriyorum. Arkada da bakın ortadan çıkıyorum. Görüyorsunuz. V'nin tam ortasından çıkıyorum. Bir, iki seferde çıkarttım. Böylelikle çok böyle nizami kareleriniz olacak. Bakın tekrar gösteriyorum. Tepeye değil, şu tepenin altında. Şöyle iğneyle bir göstereyim tekrar. Bakın şurası normal tepeye girseydik buradan girecektik. Şöyle göstereyim hemen. Bakın. Böyle girseydik tepeden girmiş olacaktık. Ama biz ne yaptık? Şu altında bakın şurada bir tane daha var. Hafif şöyle yatay çapraza giden. Bunun da altından giriyoruz. İpimi doluyorum ve o ikinci ipi de alarak altına girdim. 2 çıkarttım. Tığımı doladım. Yine zincir çekmeyi unutmuyoruz. Bakın bu ve hemen altındaki onun da altına giriyorum. Arkada da ortadan çıkıyorum. Görüyorsunuz. Daha küçük fileler elde ediyoruz ama daha kare fileler elde ediyoruz. Belki diğerine göre biraz daha yavaş öreceksiniz. Çünkü batacağınız yeri girmek her seferinde biraz kontrol isteyecek. Ama çok daha düzgün, nizami fileler elde edeceksiniz. Ha derseniz ki ben tepesine batacağım. O zaman fileleriniz dönme yapabilir, onu söyleyeyim. Yani dümdüz yukarı çıkmazlar ve daha uzun dikdörtgen olur kareleriniz. Bakın görüyorsunuz göbeğe batıyorum hep. Anlaşıldı diye düşünüyorum. Şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Buradan bir daha dönelim. Onu göstermiş olayım. Sonra tabanı istediğim büyüklüğe getirene kadar, şimdi buradan yine ölçeceğiz birlikte. Oraya kadar getirene kadar öreceğim. Sonra artık gövde kısmına geçeceğiz. Etrafını nasıl dolaşıyoruz onu göstereceğim. Ve istediğim yüksekliğe gelene kadar bu işlemi tekrar edeceğim. Sonrasında artık sap detaylarına geçeceğiz birlikte. Evet, geldim en sona. Bakın sonu ilk yapmış olduğum trabzanın şöyle bir tepesi var. Yine V şeklinde. Görüyorsunuz. Girdim buraya. Şu şekilde burada da filemi tamamlamış oldum. Dilerseniz tekrar ölçelim. Bakalım bir küçülme var mı? Değişiklik var mı? Şu an kaç santim? İlk sıralar genelde daha geniş olur. Ama sonra üstünü ördükçe birazcık örgü
toparlar. Evet bakın 35'e düştük şu anda. 35 zaten başta da demiştim. 35 benim için hani en fazla 35 olsun demiştim. Dediğim gibi de 35 santim olmuş oldu. Şimdi tekrardan uzattım. Döndüm. Parmağımla bastırdım. Bakın kıvırdım. Buradan bu şekilde dönmüyorum. Mutlaka önce bir de buraya batıyorum. Bakın battım. Buradan bir ilmek çıkarttım. Şimdi bunun içinden, bunun arkasından döndüm ve bu şekilde bir ne yaptık? Trabzanımızı oluşturduk. Araya bir zincir, dönüyorum. Girdim göbek. Yine aynı şekilde hiçbir fark yok. Bakın ne yapıyorum? Arkadan 1 2 şu ikincinin altından giriyorum. Bu şekilde bu özellikle ben tepe ilmeklerimi düzgün yapamıyorum, elim gevşek, tepelerim sıkı olmuyor diyenler bu yöntem tam size göre. Çünkü bu şekilde örgünüz her türlü güzel olacak bu yöntemde. Çünkü tepeleriniz geniş olsa bile tepeye batmadığımız için, gövdeye battığımız için bu filelerinizin çok çok düzgün olmasını sağlayacak size. Evet bakın bu şekilde görüyorsunuz. Nizami kareler elde etmiş oluyoruz. Şimdi ben istediğim genişliğe gelene kadar filelerimi devam ettireceğim. Sonrasında gövdeye geçeceğiz. Onu da zaten size göstereceğim. Kaç santim örmemiz gerekiyor, ne yapacağız? Hepsinin detaylarını vereceğim. Evet şimdi artık tabanımız bitti. Bakın bu şekilde fileden bir taban oluşturduk. Bunu elbette ki dönerek de gidebilirdik ama dönerek gittiğimiz zaman haliyle ne oluyor? Buralarda bu tabanda normal artışlar gözüküyordu. Bu şekilde daha dümdüz bir file elde etmiş olduk. Şimdi hemen enini de size göstermek istiyorum. Şöyle 7 santim eni var. Aynı bunun da 7 santim, bunun da 7 santim. İkisi de birbirine eşit. Şimdi köşeye geldiğimizde her zaman söylediğim bir şey var benim biliyorsunuz. Asla ve asla çantalarınızın ek yerlerini ortalara, köşe noktalarına denk getirmeyin. Yani oval taban çalıştığınızda şuralarda kalır oval taban, mesela buradan bir ek yeri olmasın ya da köşede olmasın. Buna dikkat edelim. Mutlaka yan ortadan başlıyoruz. Bakın çantamızın neresinde eki? Yan ortasında. Çünkü ister istemez bir mutlaka, sonuçta evet bu makrame olduğu için pek açılmıyor şeyde. Diğerinde daha az belli olur ama bakın çok küçük bir, buradaki karelerin büyüklükleri birazcık daha farklı oluyor ve az da olsa bir görüntü farklılığı var. Bunun önüne geçmek için ne yapıyoruz? Mutlaka ipi burada şimdi bitiriyoruz. Şimdi burada bir sıkıştırma olsun istiyorum. Bakın normal en son şu şekilde bitirdim ya. Bir zincir çekiyorum ve burayı kesip sonlandırıyorum. Zincir çekmemin sebebi buranın iyice sıkı bir düğüm olması. Yani çözülme yaşamaması adına. Şimdi ne yapacağız? Orta noktadan başlayacağız. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 file olduğu için tam orta olmamış olacak. Ne yapacağım? Mesela şurada 4, şuradan başlayalım. Şu şekilde. Bakın tam şu yan noktadan başlayacağım. Şuradan. Ne yapıyoruz? Hemen ipimi çektim buradan. Kıvırdım. Bakın. Bundan arkasından geçirdim ve trabzanımı yaptım. Bu benim ilk trabzanım yerine geçiyor. Hemen ne yapıyorum? Bir zincir çekiyorum. Geliyorum bu noktaya. Filelerimiz kare olduğu için zaten bir şey değişmiyor. Bakın. Yine lütfen bunları böyle sıfırken çekmeyin. Hafif şöyle çekin ki kasma yapmasın. Şimdi yine geliyorum buradaki bu ek noktasına. Bu ipleri daha sonra gizleyeceğim. İğneyle gizleyeceğim. Üstüne örmüyorum ki gözükmesin. Bakın bunlar daha sonra gizlenecek. Şimdi tekrardan bir zincir çektim. Ve
Geliyorum tam bu köşe noktasına. 1, 2. Bakın 2 seferde çektim. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine giriyorum. Tam köşede. Bunu sadece ilk sırada yapıyoruz. Bakın zaten sonrasında normal filelerimize devam edeceğiz. Kasma yapmasın diye bakın buraya bir tane fazladan file ekledik. Bir zincir çektim. Yoluma devam ediyorum. Buradaki battığım bakın filelerin devamına. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Bu şekilde şimdi filelerimizi karşı köşeye kadar yapıp gelelim. Aynı 4 köşede de aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yani arttırma yapacağız mutlaka. Kasmanın yaşanmaması için. Gerçekten çok kolay. Hemen örüp bitirebileceğiniz bir çanta. Yani ara vermeden örerseniz bir günde bir çantayı rahatlıkla bitirebilirsiniz. Çünkü file olduğu için kolay ürüyor. Kolay ilerliyor. Şöyle göstereyim hemen. Haydi şimdi şu köşeye kadar, bakın ilk burası başlangıç noktamızdı. Buraya kadar örüp gelelim. Şimdi geldim sıranın sonuna. Bakın zincirimi çektim. Şimdi bu işaretleyiciyi taktığım noktaya, ilk başlangıç noktama ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Aynı yere tekrardan girdim. Ve buraya bir tane daha ikili trabzanımı yaptım. Artık çıkaralım bunu. Bir zincir çektim. Geldim yan tarafa. Bir zincir çektim. Bakın doğrudan şu görmüş olduğunuz filelerin tam o hizasındaki noktaya. Bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Bakın bir zincir çektim. Bir zincir çektim. Geldim buradaki köşeye. Bakın tepe noktasına girdim. İkili trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrardan battım. Bir zincir çektim ve artık nereye batıyoruz? Yine bakın şu görmüş olduğunuz göbeğe batıyoruz. Artık hep döne döne gideceğiz. Hep yüzünden öreceğiz. Artık bakın batacağımız noktalar bu şekilde. Görüyorsunuz şurada bir V var. Bu V'nin göbeğine giriyorum. Yine arkada bakın çıkarken o göstermiş olduğum ikinci yatay çizginin altından çıkıyorum. Şimdi bazen görüyorum şu şekilde doğrudan şöyle batıp bu şekilde de yapan oluyor. Bu da kaymaya sebep olur. Bakın burası göbek değil. Yine tek kanattan aldığınızda olmaz. Önemli olan buradan girdiğinizde bakın şu yassı kanadın altına girmek. Şu orta parmağınızı burada kılavuz yapıp bakın onu arkasına dayayarak battığınızda çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Merkez V'nin içine bata bata gidiyoruz. Bakın yatayın
altından. Şimdi yine sıra sonuna geleceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde buraya kadar gelelim. Buradan sonra buraya geleceğiz ve nasıl birleşiyoruz buraya onu göstereceğim. Sonrasında tekrardan artık üst sıradan devam edeceğiz. Ve her sırada aynı işlemi tekrarlayarak gideceğiz. Evet, geldik şimdi köşe noktasına. Yine bir zincirimi çektim, unutmuyorum. Geldim buradaki trabzanın tepesine. 1 2. Yine bir zincir çektim. 1 2. Yine bir zincir çektim. Şimdi buraya geliyorum. Bakın tam şu gördüğünüz gibi. Kendini zaten çok net belli ediyor batacağımız noktalar. Evet. Yine bir zincir ve artık eklenme zamanı. Şimdi burada nasıl yapıyoruz eklemeyi? Öncelikle bunu uzattık. Geldim. Şimdi arkadan tepesinden tığımı geçirdim. Bu ilmeği buraya taktım, arkaya. Bakın. Bunu buradan tutuyorum, bırakmıyorum. Çok uzun tutmuyorum. Şöyle ideal. Tuttum. Şimdi aynı yerden tekrar giriyorum ve ipimi alıp öne çekiyorum. Bakın, çektim öne. Biraz uzattım. Kıvırdım. Şimdi arkadaki ilmeğin içinden geçiriyorum. Bunun içinden, bunun arkasından. Ve buraya bakın, hiç belli olmayacak şekilde trabzanımı yapıyorum. Yine bakın, hemen dibinden sıkışık değil. Şöyle zincirimi çektim. Geldim buraya. Yine bunun ortasına. V'nin. Artık her şey çok kolay. Arttırma yok. Hiçbir şey yok. Normal. Bakın, dümdüz akışında gideceğiz. Örneğimiz kuruldu. Gövdedeyiz. Ve istediğimiz yükseklik oluşana kadar ne yapacağız? Gideceğiz. Yani bu mesafeden artık tabandan itibaren 30 santim öreceğiz. Bakın, giriyoruz. Bu şekilde filelerimizi dümdüz yapacağız. Dolaşıp geleceğiz. Bakın, hiçbir arttırma yok artık. Döneceğim, dolaşacağım, geleceğim buraya. Bir alt sırada gösterdiğim yöntemle yine aynı şekilde burayı bağlayıp bir üste geçeceğim. Lütfen tekrar videoyu geri alın. O aşamayı görmek için. Videoyu tekrar geri alın, bakın, her seferinde. Ama ben yine de iyice netleşmesi açısından bir kez daha göstereceğim. Bir dolaşıp geleyim. Ek yerini bir daha bakalım, bir daha yapalım. Sonra üst sıraya tekrar çıktıktan sonra dediğim gibi 30 santim olana kadar. Nereden itibaren? Bakın, şöyle işaretleyici takayım. Burası benim tabanımın sınır noktası. Tabandan itibaren yukarıya 30 santim olunca artık çantamızın sap detaylarına geçeceğiz. Hadi ben dolaşıp geleyim. Evet, geldim. Yine bakın, ek noktasına bir zincirimi çektim. Hafif uzattım bunu. Bıraktım. Şimdi buradan şöyle arkadan, bakın, bu yapmış olduğumuz trabzan benzeri yapının şöyle tepesini buldum. Bunu buraya geçiriyorum ve arkaya çektim. Şimdi ne yaptık? Bunu tuttuk burada. Aynı noktadan tekrardan arkaya geçiyorum. Bakın, bunu arkada bırakıp buradan yeni ilmek çıkartıyorum. Çıkarttım ilmeğimi, kıvırdım. Arkadaki ilmeğe taktım. Ve bunun içinden, bunun arkasından geçirip buraya yine bir trabzanımı yapmış oldum.
Tekrardan bir tane zincirimi çektim ve gördüğünüz gibi ikili trabzanımı yaparak yoluma devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan. Nereye? Göbeklere batıyoruz. Unutmayalım bunu. Yani bu bizim en önemli noktamız. Göbeklere batarsak hiçbir sorun yaşamadan yolumuza devam ederiz. Şimdi şu ipleri nasıl gizleyeceğiz? Bir tane onu da göstereyim size. Şurada uzun olandan yapalım. Daha rahat gösteririm. Hemen ne yapıyorum? İğnemi alıyorum. Nasıl bir iğne tercih ediyorduk burada? Şöyle başı küt olan bir iğne tercih ediyoruz. Geçirdim ikisini de. Şimdi şöyle buradakilerin bir altından geçelim. Sonrasında müsait artık nereyi bulursam burada bunların arasından aşağıdan gövdeden ilerleyebilirim. Yoksa normal trabzanın tepesinden gidebilirim. Yani nereden geçebilirsem gidebildiğim yere kadar bu kadar yeterli benim için. Evet. Şimdi görüyorsunuz. Şöyle düzelttim elimle. Fazlasını kesiyorum. Bu şekilde şimdi diğerlerini de aynı şekilde gizleyeceğim. Şurada bir ipim var. Üstüne yürütürsek aralardan gözükür. Unutmayalım, üstüne yürütme yapmıyoruz. Yine şurada bir ipim var. Bakın bunları da aynı yöntemle ne yapacağım? Gizleyeceğim. Ve ne dedik? 30 santim olana kadar aynı şekilde yukarıya çıkıp size demiştim bakın rafyada daha az belli oluyor. Buradakine göre ek yerimiz yani kareler daha nizami ve daha orantılı. Ancak dediğim gibi bunun bir sebebi var. Lütfen özellikle şu ilk yaptığınız trabzandan sonra hemen böyle şu bakın şuradan göstereyim. Tığınız şu haldeyken hemen doğrudan bakın bu şekildeyken zincir çekersek zincirimiz burada sıkı ve dibinde olur. Bakın görüyorsunuz. Ne yapacağız? Mutlaka ilmeğimizi yaptıktan sonra şunu birazcık şöyle bakın uzattım. Bu şekilde çektim zincirimi. Ve böylelikle o zaman aralıklarımız eşit ve nizami tam kareler oluşturacak bizlere. Haydi şimdi 30 santim örüp geliyorum. Evet şimdi artık geldik sap kısmımıza. 4 tane sapın 4'ü de aynı yapıldığı için bakın ben hali hazırda 3 tanesini yaptım. Hatta şu 2 tanesini güzelce görebilmeniz için de birleştirip şu iç kısmının sık iğnesini bile dolaştım. Bakın ne kadar düzgün olduğunu görüyorsunuz. Bunun sadece bakın dış tarafı henüz dolaşılmadı ama gördüğünüz gibi iç kısmı son derece güzel muntazam oldu. Şimdi aynısını diğer tarafa yapacağız. Tek tek ölçülerini vereceğim. Döndük. Şimdi burada ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle şöyle taban ortanızı bakın şöyle güzelce bulun. Buradaki bulduğunuz ortayı şöyle hizalayın, hizalayın, hizalayın. Çünkü tepelerine battığımız için zaten bakın sıkıntı olmuyor. Benim hizam burası. Geldim buraya. Ne yaptım? İki bir taraftan olacak şekilde boşluk bıraktım. Yani orta noktayı bulduktan sonra 2 fileyi bırakıyorum, işaretleyici takıyorum. Sayıyorum 15 file, işaretleyici takıyorum. Sayıyorum. Bakın ortada 11 boşluk bırakıyorum. Yine 15 file işaretleyici takıyorum. Bakın yine 4 file boş bırakıyorum. Bu şekilde. Önemli olan ne? Aslında şunu yapabilirsiniz. Yani sizin ölçünüz belki farklı çıkmış olabilir. Dengelediğinizde file kısmını ne kadar tutmanız gerekiyorsa o şekilde başlayabilirsiniz. Sizin fazladır. Daha fazla pay verirsiniz. İşte ya da daha azdır. O zaman daha azdan başlarsınız. Önemli değil. Burada önemli olan
sapın kesme mantığının anlaşılması. Onu anladıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi ben bakın bu tarafı da bitirdim. Şimdi buradayım. Payımı verdim. Ne dedim? 15 file. Ortada 11 file boşluk bıraktım. Sap kısmını 15 fileye yerleştireceğim. Bakın ikinci ipim hala bitmedi. Henüz 170 gramdayım. Yani bu ne demek oluyor? Çantamız 200 gramla bitmiş olacak. Yani kuş gibi bir çantanız olacak bu tarifle ördüğünüz zaman. Bu çok büyük bir avantaj. Yani ne kadar az ip kullanırsanız hem maliyet açısından hem de baktığınız zaman kolunuzdaki rahatlık açısından bence bu çok önemli. Ben hafif çantaları çok seviyorum. O yüzden bu çanta favorilerimden birisi oldu diyebilirim. Şimdi geldim. Kenardan bakın şu şekilde şimdi sapımızı yerleştirmeye başlıyoruz. Hemen işaretleyiciyi taktığım yerden giriyorum. Biliyorsunuz nereden giriyorduk? Şöyle göbekten giriyorduk. Yine göbekten girdim. İpimi aldım. Bu ipler daha sonra gizlenecek. Üzerine yürütme yapmıyoruz. Şimdi burada 1 2 3 tane zincir çektim. Eğer ki zincirlerinizi büyük çekiyorsanız 2 de olabilir. Tığımı doladım. Geldim buradaki noktaya. Yine bakın göbeğine batıyorum. 1 2. Ne oldu? Buradaki kesmeyi yapmış olduk. Şu kenar kesmesini yapmış olduk. Aynı burada olduğu gibi görüyorsunuz. Şimdi normal fileye devam edeceğim. Bir zincir çektim. Bakın göbeğe giriyorum yine. Bir zincir çektim. Filemi yapıyorum ta ki son ikiye gelene kadar. Hafif içinde ışıltılarının olması güzel bir açıkçası hava kattı. Böyle fazla değil. Kesinlikle çantayı böyle abartılı bir sime, ışıltıya boğmuyor. Çok ayarında, kıvamında hafif bir yansıma oluşturuyor. Pırıl pırıl bir çanta. Özellikle böyle dışarı çıktığınızda gündüzleri ya da tam tersi geceleri o ışıkla birlikte çok güzel yansımalar oluşturacak. Bu arada hemen şunu da söylemek istiyorum. Ne kadar öreceğimi zaten başta söylemiştim. O yüzden şimdi tekrardan ölçüp göstermedim ama yine de dilerseniz hemen bir kaç sıra ördüğümü ve kaç santim ördüğümü de söyleyeyim size. Evet, ipimi doladım. Bakın son ikiye geldiğimde buradan bir ilmek çıkarttım. Tığımın üstünde 2 tane var. Yine tığımı doladım. Bu sefer çıkartalım bunu. Yine tığımı doladım. Yine buraya girdim. Geldim. İkisini çıkarttım. Tığımda 3 tane var. Üçünü bir topladım. Yine bir, bakın 2 3 tane zincirimi çektim. Evet, birinci sıramızı tamamladık. Hemen şimdi en önemli kısma geliyoruz, sap kesiminde. Burada sap kısmının sağında ve solunda aynı kesme işlemini yapmıyoruz. Şu iç kısımda bakın görüyorsunuz, burası biraz daha dik bir kesme var burada. Burası daha eğimli. Çünkü yeşil ilmeci taktığım, işaretleyiciyi taktığım yerde bir sıra keseceğiz, bir sıra kesmeyeceğiz. O şekilde ilerleyeceğiz ama sarıyı taktığım yerde her sıra keserek gideceğiz. Böylelikle burada daha keskin bir kavis oluşmuş olacak ama burası biraz daha böyle yumuşak bir geçiş sağlamış olacağız. Çünkü burada da bunu yaparsak şu ara çok fazla açılıyor. Onu istemiyorum. Ondan dolayı dediğim gibi işaretleyicilerin renklerine göre şimdi hareket edeceğiz. Ne yapmıştım? Burada 1, 2, 3 zincir çekiyordum. Hatırlarsanız başlangıçta
3 tane zincir yükseklik için çektim. Bir tane de ara boşluğu için çektim. Çünkü burada bir file yapacağız şu anda. O yüzden 4 zincirimi çekiyorum ve artık örmeye başlıyorum tekrardan. İkinci sırayla devam ediyoruz. Geldim. Bakın 4 zincirimi çekmiştim. Tığımı doladım. Hemen yine nereden batacağız? Göbekten batacağız. Aksi halde ne olur? Özellikle şu anda git gel git gel yaptığımız için bacakları, yani şu trabzanlar bir sağa bir sola bir sağa bir sola diye kayar. Bunun önüne geçmenin yolu bu şekilde göbeğe batmak. Bakın bu şekilde yine trabzanların gövdelerine batarak ilerliyoruz. Burada son 2 ilmeğe gelene kadar hemen örüp geliyorum. Evet, geldik şimdi son 2 ilmekteyiz. Yine zincirimi çektim, tığımı doladım, geldim. Birincinin göbeğine girip buradan bakın ikisini aldım, ilmeğimi çıkarttım. Şimdi tığımda 2 tane var. Bir daha doladım. Şimdi geliyorum şu işaretleyiciyi taktığım noktaya. Şu işaretleyiciyi bir kaydırayım alta. Tığımı doladım. Yine burada da bakın tam göbek noktasından giriyorum ve 2 2 olacak şekilde bakın hepsini topluyorum. Yine 2 seferde çektim. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bakın sarı tarafta olduğum için yine kesme yapacağım burada. Tığımı doladım. Geldim. Hemen yandakinin göbeğine girdim. 2 2 çıkarttım. Ve böylelikle aynı üçgeni devam ettiriyorum. Bakın burada bir zincir çektim. Yanından filelerime devam ediyorum. Yine sıranın sonunda bakın buraya kadar geleceğiz. Burada hatırlarsanız kesme yapmamıştık. Şimdi yapacağız artık. Çünkü bir sıra yapmadık. Şimdi tekrardan yapacak olduğumuz sıraya geldik. Haydi sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet, geldik sıranın sonuna. Şimdi kesme yapacağız. Tığımı doladım. Bakın buraya girdim göbeğine. Buradan bir ilmek çıkarttım. Tığımı tekrar doladım. Bir zincir atladım. Diğerine girdim. Yine bundan da bir ilmek çıkarttım ve ikisini bir topladım. Böylelikle ne oldu? Bakın burada da bir üçgen oluşmuş oldu. Şimdi tekrardan 1 2 3 yükseklik için bir tane de ara boşluk için 4 tane çektim ve dönüyorum. Yine bakın bu sırada kesme yok. Yeşil tarafta olduğumuz için gördüğünüz gibi bir üçgen, bir kare, bir üçgen, bir kare şeklinde gidiyoruz. Yine bu şekilde ilerleyeceğiz. Nereye kadar? Yine sıranın sonuna kadar. Burada yine kesme. Bakın sarı tarafta hep kesme şeklinde gidiyoruz. Ne zaman bitiriyorum bunu? Bakın 3 tane file kalana kadar. Haydi şimdi gelin bu 3 file gelene kadar aynı şekilde gidelim. Unutmuyoruz. Tekrar şöyle çevireyim. Bakın sarıda her sırada kesme var. Yeşilde bakın şöyle bu tarafa giderken kesmiyorum. Geri dönerken kesiyorum. Bu şekilde şimdi 3 file kalana kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi bakın artık 3 taneye düştük. Ne yapıyoruz? 1 2 3 4 tane dedik, döndük. Bunu dilerseniz diğer trabzan çıkma yöntemimizle de yapabilirsiniz. İkisini de göstereceğim şimdi. Siz hangisi kolayınıza geliyorsa onu yapın. Evet. Şuradan üçüncüye batıyorum. Bakın bu şekilde. İsterseniz böyle zincir çekerek de yukarı çıkabilirsiniz. İsterseniz yine bakın daha önce yaptığımız gibi döndürdüm şöyle. Şu ilk tepeye girdim. Yine içinden arkasından dolandım ve böylelikle bir trabzan oluşturdum. Araya bir zincir çektim
ve yine yoluma devam ediyorum. Yine burada bakın 1 2 3 üçüncü zincire girdim. Şimdi ben genelde bunu tercih ediyorum. Tepesi daha güzel olduğu için içinden arkasından bakın bir zincir çektim. Şimdi kastettiğimi daha iyi anlayacaksınız. Bakın şöyle batacak bir tepemiz var burada, görüyorsunuz. O dediğim yöntemle yattığınızda burada bir tepe oluşuyor. Buraya girerek trabzanınızı yapabiliyorsunuz. Şöyle bakalım. Bakın bu şekilde yukarı doğru çıkacağız. Filelerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bakın zincir olduğunda şu zincirsiz olan görüyorsunuz. Şu ara daha düzgün ama zincir olduğunda görüyorsunuz şurada bir kasma yaşanıyor. O yüzden ben şunu daha sağlıklı buluyorum. Hem tepesi var, bakın bir trabzan gibi tepesi var, daha rahat batıyorsunuz. Hem de kareleriniz daha düzgün çıkıyor. O yüzden bunu yapmanızı tercih ederim bu noktada. Evet, gördüğünüz üzere artık istediğimiz şekilde kesmelerimizi tamamladık. Şimdi ne kadar öreceğiz bunu? Ona gelelim. Ölçü olarak da vereceğim, sıra sayısı olarak da vereceğim size. Hemen bakalım. Şu kesme yerinin başladığı noktadan önce bir tutalım. Evet. Şöyle ortalama 34,5-34 santim diyebiliriz. Ya da 35 santim diyebiliriz. Yani hafif esnetirsek de bu 35 çıkacaktır zaten. Şöyle bir gerdirip bakalım. Evet, gerdirdiğimizde dediğim gibi 35 santim olarak çıkıyor. Şimdi zaten etrafını dolaştığımızda bu birazcık azalıyor. Onu söyleyeyim. Çünkü toparlanacak etrafını dolaştığımızda. Kaç sıra? 3 taneye düştüğümüz an bakın şu görmüş olduğunuz yanında bir üçgen. Bu 3 olan değil, sadece 3 tane olanı sayıyorum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 sıra olacak şekilde örüyoruz. 23 sıradan sonra artık sapımızı birleştirip bu şekilde etrafını dolaşmaya başlayacağız. Finale çok az kaldı. Bitirmek üzereyiz. Haydi hemen şimdi ben sapımı aynı file sayısına gelene kadar örüp geliyorum. Evet, şimdi istediğim büyüklüğe kadar geldim. İpimi kestim. Birazcık dikmek için pay bırakıyorum bu noktada. Diğerinde bırakmamışım. O yüzden artık bu tarafta bıraktım. Hani fark etmez. Yani siz istediğiniz kısımda bırakabilirsiniz. Burada yine küt başlı bir etamin iğnesi kullanıyorum. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şöyle ağız ağza getirmek. Bunu içine dikerken yürütmüyorum. Bakın bunu dışarıda bırakıyorum. Bunu etrafını dönerken öreceğim. Şimdi şu şekilde önce şu ipi bir sağlamlaştıralım. Şuradan tekrardan geçip evet. Şimdi bu şekilde karşılıklı olarak dikeceğim. Şimdi buradaki ilk tepe, bakın buradaki girdi. Herhangi bir şekilde burukluk olmasın, dikkat edin. Sökmek zorunda kalmayın sonra. Yine buradaki ilk tepe, bakın geçtim. Buradaki ilk tepeden tekrar geçtim. Şimdi bu kenar hattını bir güzelce böylelikle sabitlemiş oluyoruz. Şu
Ben bu noktadayken şu simli ipi keseceğim. Sonra geliyorum ikinciye. Bakın boşluktan girmiyorum. Şöyle zincirden giriyorum. Yine VV şeklinde. Şöyle güzelce yine sıktım. Şimdi bu sefer sıradaki trabzanım bu şekilde. Ondan da geçiyorum. Yine yanındaki görmüş olduğunuz gibi zincirler. Böyle adım adım karşılıklı. Sonra sıradaki trabzan. Yine burada da sıradaki trabzan. Sıradaki zincir. Yine buradaki sıradaki zincir. İp kaygan olduğu için çabuk çıkıyor. Şimdi buradaki son trabzanın tepesi. Yine burada da son trabzanın tepesi. Bunları da karşılıklı getirdik. Şimdi aynı yerden yine kenar olduğu için tekrardan geçiyorum. Güzelce sıkıştırdım. Bıraktım burayı. Evet, bu şekilde bu kısmı eklemiş olduk. Neden bıraktım? Yine dediğim gibi zaten üzerine örerek gideceğiz. Şimdi çantamızın bu kısmını da ekledik. Ne yapıyorum şimdi? Şu bakın nasıl burada iç kısmı dolaştıysam gelin şimdi aynı şekilde buradaki iç kısmı da dolaşalım. Yine başlarken de tam kol ortasından başlayalım. Yani omzumuza gelecek olan kısımdan başlayalım. Bakın burada ne yapıyorum? Hiç tepelere batmayacağım. Sadece şu görmüş olduğunuz deliklerin olduğu yere ikişer tane sık iğne yapacağım. Hemen aldım. Şöyle üzerine örerek başlıyorum. Bakın buradaki ipin. Onu da içine alacağım. Bunu saymıyorum. Bu benim şu ilk görmüş olduğunuz. Şimdi ilk sık iğnemi yapacağım. İplere dikkat edin. Tel çekmesin. Evet, bu benim gördüğünüz gibi ilk sık iğnem. Hemen yanına giriyorum. İkinci sık iğnemi de yapıyorum. Bir taraftan da üzerine örerek gidiyorum ki iplerim gizlensin. Yine 1 2 geldim sıradaki boşluğa. Birazcık toparlasın istiyorum. O yüzden ikişer taneyle yoluma devam ediyorum. Eğer çok kasma olursa siz 2-3 2-3 şeklinde de gidebilirsiniz. Ya da işte burada aynısı olsun istiyorsanız tığ büyütebilirsiniz biraz. Ben böyle çok aşırı sıkmadan rahat bir şekilde bakın ikişer tane yapa yapa gidiyorum. Bakın bu şekilde görüyorsunuz. Dümdüz yola devam ediyoruz. Hiçbir fark yok. Şu görmüş olduğunuz ek yerlerine kadar gelelim. Yani şu üçgenli kısma kadar geleyim. Orayı da nasıl yapıldığını göstereyim. Ondan sonra devam edelim. Evet, geldim şimdi üçgen noktaya. Bakın hiçbir fark yok. Burada da yine ikişer tane yapa yapa ilerliyorum. Dediğim gibi eğer tığınız bu noktada sıkı sıkı yaparsanız kasma yaşatabilir. En kötü ihtimalle birazcık tığın numarasını değiştirebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle rahat örün ağız kısmını birazcık. Herhangi bir kasma yaşanmasın. Bakın bu şekilde 2-2 yoluma devam ediyorum. Artık şunu da çıkartalım.
Evet. Şimdi geldik tam ek yerine. Bakın ekstra hiçbir şey yapmıyorum. Yine buraya geçiyorum. Görüyorsunuz. Şimdi dümdüz yolumuza devam edeceğiz. Yine aynı. 2. Boşlukları 2. Hiç tepelere batmıyorum. Eğer sizin ipiniz kalınsa ve bu noktada eğer kötü görünürse, hani hoşunuza gitmezse, kaba durursa bu şekilde batmanız, o zaman yine bir tepe bir boşluk şeklinde ilerleyebilirsiniz. Ama bakın benim herhangi bir şekilde öyle bir durum yok. İpim gayet güzel. Bakın burada tepe ilmeklerimi biraz sıkıştırdım, dikkat ettiyseniz. Burada daha rahat örüyordum. Burada biraz daha hafif sıkı örmeye başladım. Burada herhangi bir marullanma olmasın diye. Çünkü buradaki filemizin boşluğu yan boşluğundan daha az. O yüzden. Şimdi anlaşıldı diye düşünüyorum. Aynen. 2 2 2 2 hiçbir fark yok. Tekrardan başladığım noktaya gelene kadar örüyorum ve burada ekleyip hemen diğer taraftan yolumuza devam edeceğiz. Aynı mantık. Her yeri artık aynı şekilde dolaştığımız için yine buranın başlangıcını gösteririm size. Ama orada da farklı bir şey yapmayacağız. Yani buralar hep aynı. 2, 2, 2. Dümdüz. Her yer 2 olacak şekilde komple dolaşıp çantamızın ağız kısmını bitirip geliyoruz. Evet, şimdi geldik sıranın sonuna. Artık burada ne yapacağız? İlmek kaydırmaya geçeceğiz. Bakın ilk yapmış olduğum, yani buraya da 2 tane yaptıktan sonra ilk yapmış olduğum tepeye giriyorum ve ilmek kaydırma yapmaya başlıyorum. Bu çantamın ağız kısmında böyle daha tok bir görüntü elde etmemi sağlayacak. Ama dediğim gibi tercihe bağlıdır. Hiçbir şekilde sizler bunu yapmak zorunda değilsiniz. Dilerseniz doğrudan bitirip hiç ilmek kaydırma olmadan da bu şekilde ağzını bitirebilirsiniz. Ama ben şurada bir oluşan bu kalınlığı, bu hattı seviyorum. Hani daha böyle düzgün bir görüntü sağlıyor. Şimdi dilerseniz bu şekilde bir de ilmek kaydırmayla çantamızın başladığımız noktaya kadar dolaşalım, gelelim ve burada artık iğneyle ipimizi gizleyelim, bitsin. Daha sonrasında dediğim gibi aynı yöntemi tüm diğer taraflarda da aynı şekilde uygulayacağız. Haydi hemen örüp geliyorum. Evet, şimdi en son ilmek kaydırmamı da yaptım. Burada ipimi kesiyorum ve normal iğneme geçiyorum artık. Bu kısmı tamamlayacağız. Diğer her yerde aynı işlemi yapacağız. Dediğim gibi bu son gösterdiğim yer. Buradan sonra herhangi bir şey göstermeme gerek yok. Bu çanta file, şimdi dilerseniz astarlama yapabilirsiniz. Eğer astarlarsanız tavsiyem buraya kadar yapmanız. Yani burada bırakın astarı, şu hizaya kadar yapın. Ama ben astarlama yapmayacağım şu anda bu çantaya. Yine dilerseniz çıt çıt takabilirsiniz. Bakın tam şu kısma, orta kısma bir çıt çıt yerleştirebilirsiniz. Bunların hepsi tamamen sizin isteğinize kalmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın ipimiz bu şekilde. Buradaki ilmek kaydırmadan giriyorum. Sonra tekrardan ipin çıktığı, bakın en son yaptığım ilmek kaydırmanın göbeğinden ipimi alta çekiyorum. Böylelikle burada aynı görüntüyü devam ettirmiş olduk. Şimdi burada küçük bir sabitleme yapacağım. Sabitleme dediğimizde şu, bakın şöyle aynı yerden 2 kere geçiyorum. Ve böylelikle burada ipimi güzelce sabitlemiş oluyorum. Sonrasında artık şöyle sık iğnelerimin arasından ilerliyorum. Evet. Gördüğünüz gibi bakın bu şekilde ipimizi de gizlemiş olduk. Şimdi aynı şekilde buradan başlayacağım. Dönüp dolaşacağım komple. Yine geleceğim aynı buraya. Buraya geldikten sonra ilmek kaydırmaya başlayacağım ve bu şekilde olacak. En son bittiğinde şimdi çantamızın ütüsüyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum.
Özellikle kullanmış olduğunuz iple alakalı ütü durumunuz. Şimdi ben Milano rafyo kullandığım için, eğer Milano rafyo kullanıyorsanız ya da polyester makrome gibi daha böyle naylon içerikli ürünler kullanıyorsanız mutlaka ve mutlaka üzerine kalın bir bez koyaraktan ütülemenizi tavsiye ediyorum. Ve çok yüksek ayarda ütülemeyin. Hafif böyle çantanızı, yani örgünüzü sadece pürüzsüzleştirecek kadar basın. Özellikle Milano rafyayı çok uzun süre ısı uygularsanız örgünüz küçülür. Üzerine bez koyduğunuz için yapışmaz ama örgünüz küçülür. O yüzden gereğinden fazla müddet ne yapmıyoruz? Kesinlikle ütü basmıyoruz. Bakın gayet güzel toparlandı. Şöyle el ütüsüyle bile oldukça güzel bir görüntüye sahip şu anda. Diğer her yerini bitirdikten sonra sadece şöyle bir içinden şu sap kısımlarını falan pürüzsüzleştirecek kadar kısa bir süre gezdireceğim. Çantanızın yine formunu güzelce düzeltin. İçine eşya koyduğunuzda çok daha güzel duracak. Haydi şimdi ben dediğim gibi hepsini bitirip geleyim. Artık finalde bakalım nasıl güzellik karşılayacak bizi. Sabırsızlıkla ben de bitirmeyi bekliyorum. Ve finaldeyiz. Gerçekten o kadar güzel oldu ki. Şöyle o pırıltısı, yumuşaklığı, kuş gibi bir çanta. 200 gram. Şu koca çanta sadece 200 gram. Gerçekten o kadar çok içime sindi ki. Duruşu, koldaki hali her şeyle çok güzel. İçine şöyle ben bir deri astar koydum. Bu astarlar çok kullanışlı gerçekten. Her çantanızın içine alıp taşıyabilirsiniz. Yani böyle bir çeşit çeşit çantalarınızın içine takabileceğiniz harika bir astar. Gerçekten zaten siz onu başta gördünüz. Çok güzel oldu. Kolu, boyu, detayları. Umarım beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum. Bir başka güzellikle daha buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.